Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için tığ işi güzel modelli ve kolay bir bebek hırkası yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hırkanın örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Roba bölümünü her sırada arttırmalar yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra bu modelli bölüme başlıyoruz. Son olarak da kollarını yapıyoruz. Hırkayı bitiriyoruz arkadaşlar. Örgüsü çok kolay. Bir günde örüp bitirebileceğiniz kolay bir model. Hırkanın örgüsünde iplik olarak, beyaz renk olarak ben bu ipliği kullandım. Alize Happy Baby Soft markalı bir iplik. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre yazıyor. Bu iplikten bir yumak bitti. İkinci yumak iplikten çok az kullandım arkadaşlar. 1,5 adet beyaz ipliğe ihtiyacınız var. Diğer renkleri de elinizde kalan az miktarda iplikler olması yeterli. Bakın bu şekilde çok az miktarda iplikler yeterli. Ben bu renkleri kullandım. Bu marka ipliği kullandım. Siz bu hırkayı istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına, ipliğin kalınlıklarına uygun olarak 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Siz bunu daha küçük numaralı bir tığ ile örerseniz ölçü 1 derece daha küçük olacaktır. 3,5 milimetrelik tığ ile örerseniz yaptığınız ölçü bir beden daha büyük olacaktır. Ben bugün anlatımımı 1 yaş bebek ölçüsünde anlatıyorum. Bunu takım olarak yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel modelli. Bu da tığ işi bir elbise arkadaşlar. Bakın. Bu elbisenin takımı olarak bugün bu hırkayı yaptım. Bu elbisenin anlatımını da ben YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu elbisenin olduğu YouTube linkini izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz açıklama bölümünde bulunan link üzerine tıklarsanız siz de güzel bir takım yapabilirsiniz. Bu elbisenin anlatımını da 1-2 yaş arası bebekler için yaptım. Bugünkü anlatacak olduğum hırkanın anlatımı da 1-2 yaş arası çocuklar için. Ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın kol altının buradan genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan tam yükseklik 32 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santimetre. Kol boyunu ölçüyorum arkadaşlar. Omuzdan tam yükseklik 30 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Ben bugün 1-2 yaş ölçüde anlatıyorum. Siz farklı ölçülerde yapmak isterseniz bebekler için olan standart beden ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne tabloyu ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümünde bulunan o tabloya göre gövde genişliğini, yükseklikleri ayarlamasını yaparak istediğiniz ölçüde bu hırkayı yapabilirsiniz. Roba bölümüne 3 adet düğme yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz tamamını düğmeli yapabilirsiniz. Hırkayı açık olarak da görelim arkadaşlar. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Düz tarafı böyle. İki tarafta kullanışlı bir hırka. Hazırsanız hep birlikte bu güzel ve kolay hırkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.
Elimden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine bir sonraki sırada trabzanlar yapacağız. 80 zincir yapıyorum. ...80 zinciri yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu 80 zincirin kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 32 santimetre uzunluk var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan bakın ilmek içine, aynı ilmeği değil, yanında bulunan ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümüne 18 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için yanında bulunan ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar bu arayı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. Arka bölüm için 22 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bu kolda 18 trabzan yaptık. Buraya da 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trabzanı yaptım. Yakanın ayrımlarında yaptık bu sırada arkadaşlar. Bu sırada ön bölümler için 11 trabzan, kol bölümleri için 18 trabzan, arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu 2 zincir yaptığımız yerlerde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bakın 2 zincir yaptığım yere geldim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmayı yaptık. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir trabzanın birisi kol bölümü için, bir diğeri arka bölüm için oldu. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Kol bölümünde bulunan ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere kadar tamamladım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Burada bakın bir ilmek kaldı arkadaşlar. Trabzan sırasına başladığımda 3 ilmek atlayarak bir trabzan yapmıştım. Bunun son ilmeğin üzerine bir trabzan yapıyorum. Burada 11 trabzan vardı. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu. Bir arttırma yaptık burada. 12 trabzan oldu. Bu 4 noktadan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık. Robanın arttırmaları arkadaşlar
Ön bölümlerde her sırada bir trabzan artacak. Kol ve arka bölümlerde bakın iki yerde arttırma yaptığımız için ikişer tane trabzan fazla olacak. 2 sıra olarak yaptım. Buradan itibaren ben renkli iplikler kullanmak istiyorum. Siz tek renk yapmak istiyorsanız tek renk ile devam edebilirsiniz. Ben bu renkli iplikleri de kullanmak istiyorum. 3. sırada gri renkli iplik ile başlıyorum. Yine trabzan yapıyorum. İlmeğimin rengini bakın şu şekilde içinden geçirerek gri renk yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bağladığım bakın ipliği de içeride tutuyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu beyaz ipi bekletiyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın ipliğin ucu da içeride kalıyor. İki taraftan da görünmüyor. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaparak devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincirin içine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İlmekler üzerine trabzanları yapalım. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan arttırması yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Her ilmek üzerine birer defa trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım bakın. İpliği burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın gri renkli ipliği kestim. Beyaz renkli ipliği burada bekletiyordum. Bu ipliği üste alıyorum. Bakın. Bu gri renk ile trabzan başladığım ilmekten beyaz renk ile bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bakın. Beyaz ile devam ediyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arttırma yerlerinde arttırmaları yapalım. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmekler üzerine trabzanlar yaptım. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptım. Buraya kadar tamamladım. Burada size bir püf nokta göstermek için sıra sonuna kadar devam etmedim. Bakın gri renkli ipliği kestiğimiz bir iplik ucu vardı. Bunu şu şekilde sıra sonuna birkaç ilmek kaldığı zaman arada tutuyorum. Trabzanları yapmaya devam ediyorum. Arada kalıyor arkadaşlar. Son ilmek üzerine de trabzanı yaptım. Bakın şu ipliğin ucunda kesiyorum. Bakın burası temiz görüntü elde ediyoruz böylece. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine beyaz renk iplik ile devam ediyorum. 2 sıra beyaz renkli iplik yapıyorum. Şu şekilde trabzanları yapıyorum. Trabzanların üzerine trabzan yapalım. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım.
Beyaz renk iplik ile 2 sıra trabzan sırasını tamamladım. Görüntüsüne tekrar bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Bu sıradan itibaren ben bir renk daha eklemek istiyorum. Böyle sarı bir renk ekliyorum arkadaşlar. İlmeğin rengini sarı renk yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Bu renk ile sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde de arttırma yapmayı unutmayalım. Sıra sonunda ipliği keselim. Buradan beyaz renk ipliği üste çıkaralım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Beyaz renk iplik ile bu döngüye devam edelim. İstediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bunu 10, 11, 9 sıra istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renkler ile istediğiniz sıralamayı yaparak robanın örgüsünü bu 4 noktadan arttırmalar yaparak tamamlayalım. Robanın örgüsünü 11 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 10 santimetre yükseklik var arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bir sıra daha roba örgüsüne devam edebilirsiniz. Ben roba örgüsünü bu renk sıralamasıyla yaptım. Siz istediğiniz renk sıralamasıyla bunları yapabilirsiniz. 12. sıradayız. 12. sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze artık gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bakın bu şekilde de böyle görünüyor. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada bakın arttırma yerine 2 trabzan yaptım. 5 zincir yapıyorum kol altını yapmak için. 2, 3, 4, 5. Çok sıkı yapmayalım bu zincirleri arkadaşlar. Tığın üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altında buraya zincirler şeklinde yaptık. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu arttırma zincirinin üzerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altını yapmak için 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altında bu şekilde 5 zincir yaptım. Diğer kol altında da 5 zincir yaptım. Burada da 5 zincir yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım. Görüntüsüne bakalım. Bakın arkadaşlar, bu sırada kolları gövde bölümünden ayırdık. Ön ve arka bölümleri birleştirdik. Artık örgü gövdenin örgüsüyle devam edecek. Şu şekilde. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün ters tarafındayım. Model yerleştirmeden önce bir sıra sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Modeli düz tarafından yerleştireceğiz. Bakın, örgünün düz tarafı burası. Modele buradan başlamam gerekiyor. Oraya kadar bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Zincirlere kadar devam edelim. Zincirlere kadar bakın sık iğneleri yaptım. Bu zincirler üzerine de sık iğneler yaparak devam ediyorum arkadaşlar. 5 zincir yapmıştık. Her zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın, zincirler üzerine de sık iğneleri yaptım. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde oldu. Sık iğneler yaparak bu kol altına kadar devam edelim. Burada zincirler üzerine de sık iğneler yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak böyle oldu bakın arkadaşlar. Kol altının görüntüsü de böyle. Bu kol altında da 5 zincir üzerine birer defa sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayız bakın. Buradan daha net anlaşılıyor örgünün düz tarafı. Bu yaka görüntüsü düz taraf bakın arkadaşlar. Bu sıradan itibaren model yerleştirmesi yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe model yapıyorum. Modeli bakın bu şekilde yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe aynı modelden bir tane daha yapıyorum. Bakın. Bir model bu oluyor. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe model yapıyorum. Trabzan yapıyor gibi bakın. İlmeği aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Bunu çıkarmıyorum, bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. İlmekten ilmek çektim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. 2 zincir. Aynı ilmeğe bu modelden bir tane daha yapıyorum. Bakın, trabzan yapıyor gibi 2 ilmekten çektim. Bunu ikinciyi çekmiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Tığın üzerinde 3 ilmek oldu. İlmek alıyorum. 3'ün içinden çekiyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe model yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Modelleri yaparak bu kol altına kadar devam edelim. Modelleri yaparak kol altına yapacağımız yere geldim. Burada arttırma yapmak istiyorum. Onun için bu atladığımız ilmekleri 2 değil de 1 ilmek atlıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe model yapıyorum.
2 zincir, aynı ilmeğe model yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. 2 zincir, aynı ilmeğe model yapıyorum. Bakın aralarda birer ilmek atlıyorum kol altında. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Şöyle daha net anlaşılır. Bakın arkadaşlar. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum artık. Üçüncü ilmeğe model yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe model yapıyorum. Artık bakın aralarda 2 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlayarak buraya kadar devam edelim. Burada kol altında yine birer ilmek atlayacağız. Oraya kadar devam edelim arkadaşlar. Diğer kol altını yapacağımız yere kadar bakın modelleri yerleştirdim. Aralarda 2 ilmek atladım. Kol altında bakın burada bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Bu kol altına bakıyorum arkadaşlar kontrol etmek için. Bakın 1 2 3 yerde birer ilmek atladım. Bakın 1 2 3. Burada da aynısını yaptım. 1 2 3. Artık 2 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe model yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe model yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. Bakın 1 2 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan ile başladım. 2 ilmek atladım, model yaptım. Sıra sonunda da 2 ilmek atladım, bir trabzan yaptım. Modelleri yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle görelim. Bakın. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasında bulunan bu iki zincirin içine modelleri yapıyorum yine bakın. İkili modelleri yapıyorum. Diğer model ortasına da aynı şekilde model yapıyorum.
Bu şekilde modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri tamamladım. Son trabzanın üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda olan bu bir trabzan örgü bitesiye kadar devam edecek. Model ortasında bulunan iki zincirin üzerine model yapıyorum. Diğer model ortasına da aynı şekilde model yapıyorum. Böyle bakın. Artık örgü bu şekilde devam edecek. Bu roba bölümünde kullandığınız renkleri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. 3 sıra model sırası yapıp bu renkli ipliklerle model devam edebilirsiniz. Veya en uç noktasında bu renkler ile örgüye devam edebilirsiniz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu gövde örgüsünü istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde örgüsünü model sırasını tekrarlayarak tamamladım. Renk sıralamasını ben bu şekilde yaptım. Renkli iplikleri sadece bu uç bölümlerde kullandım bakın. Birer sıra yaptım bunları da. Arada birer sırada beyaz renk iplik ile yaptım. Siz bu renk sıralamasını aralara istediğiniz gibi yapabilirsiniz. En son bu iplikte bıraktım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra model sırası yaptım arkadaşlar. Örgüyü burada bitirmiyorum. İpliği kesmedim. Bu renk iplik ile uç bölümde devam ediyorum. Daha sonra bu çevresinden pıtırcık modelleri yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayım. Bu ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Model ortasına geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın. 2 zincirin üzerine 3 tane pıtırcık modeli yaptım. Tığın üzerine iplik almadan diğer model ortasına bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir, bir sık iğne, 3 tane pıtırcık yapıyorum. Bakın 2 zincirin üzerine. 1, 2, 3. Diğer modele geçiyorum. Aynı şekilde bunun içine de 3 tane pıtırcık yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntüsü bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Ön patım buraya geldim. Burada da pıtırcık modelleri yapacağız. En son model içini de 3 pıtırcık modeli yaptım. Bu ilmeği sıra sonunda bulunan bir trabzan vardı. Onun üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum bakın. Burada bulunan ilmek içine
bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyorum bakın arkadaşlar. Bu şekilde pıtırcık modelleri oluşuyor. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modelleri yaparak bu roba başlangıcına kadar gidelim. Burada düğme için düğme biritleri yapacağız. Pıtırcık modellerini yaparak buraya kadar tamamladım. Görüntüsü böyle bakın arkadaşlar. Robanın bittiği yerdeyim bakın. Bu roba bölümüne 3 tane düğme biriti yapıyorum bugün. Birisini bu robanın bittiği buraya yapıyorum. Bir diğerini bu yaka başlangıcına, üçüncüsünde ortaya, robanın tam ortasına olacak olan buraya yapacağız. Bir sık iğne yaptım bakın, bu hemen robanın bittiği sık iğne yaptığım sıradayım. Düğme biriti için 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın ilk düğme biritini buraya yaptım. Diğer düğme biritini buraya yapıyorum. Oraya kadar bu pıtırcık modellerinden yapıyoruz. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın 3 pıtırcık modelini yaptım. Buraya düğme biriti için bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci düğme biritini de buraya yaptım. Bir ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu iki düğme biriti arasına 3 pıtırcık modeli yaptım. Bu iki düğme biriti arasına da 3 pıtırcık modeli yapıyorum. 1 2. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 3 pıtırcık modelini yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine düğme biriti yapmak için bir sık iğne yapıyorum. Düğme biriti için 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Üçüncü düğme biritini de yaptım. 1 2 3. Bir sık iğne yapıyorum. Yakanın başlangıcı olan bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın. Diğer tarafa da pıtırcık modelleri yapacağız. Oraya geçmek için boynun çevresinde sık iğneler yapıyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğneler yapıyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum bakın. Bu şekilde. Sık iğneler yaparak bu yaka başlangıcına kadar devam edelim. Boynun çevresinde bir sıra sık iğneyi yaptım. Yakanın diğer uç noktasına kadar tamamladım bakın. Bu ilmeğe bir sık iğne yaptım. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modellerini yapıyoruz artık. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Düğme biritini buraya yapmıyoruz. Diğer tarafa yaptık. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modellerini yapıyoruz. Bu uç noktaya kadar devam edelim. Diğer ön patta da pıtırcık modellerini bakın sıra sonuna kadar tamamladım.
Son pıtırcık modelini burada bir ilmek yapmıştım. Bu etek ucuna başlarken o ilmek ile ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın ön patın görüntüsü çok güzel oldu arkadaşlar. Hırkanın gövde örgüsünü tamamladım arkadaşlar. Kol örgüsünü yapacağız. Ben kol örgüsünün birisini zamandan kazanmak için yaptım. Diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Her iki kolun örgüsü aynı oluyor. Bakın bu şekilde kolu modelli yaptım. Aynı gövde örgüsünü yaptığım gibi uç bölümlerde yine burada kullandığım renkleri kullandım. Kol altından başlıyoruz. Kol altında 3 zincir yapmıştım. Bu bakın 3 zincirin ortasında bulunan zincirden ipliği bir defa bağlıyorum. Daha sağlam oluyor bu şekilde. Aynı ilmekten bir ilmek yaptım. 2 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapacağız. Bakın modelden önce trabzan yapmıştık kol ayrımını yaptığımız sırada. Bunun aynısı olsun diye bir sıra trabzan sırası yapacağız kolda da. Bu gördüğüm ilmeğe trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Gördüğüm ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın. Kol altında bunları yaptım. Şimdi burada kol için yaptığım ilmeklere geldim. Bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. İlmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın orta noktadan başladık. Bu şekilde trabzanlar yaptım. Kol çevresinde trabzanlar yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Kol çevresinde trabzanlar yaparak kol altında başladığım yere kadar tamamladım bakın arkadaşlar. Bu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın birleştirdik. Kolun görüntüsüne bakalım. Bu şekilde oldu. Bakın kol altından da trabzanlar yaptım. Yuvarlak bir görüntü oluştu burada. Model sırasındayız. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kolda da gövdede yaptığımız gibi örgüyü çevirerek örelim arkadaşlar. Çevirmediğiniz zaman gövdenin örgüsü ile kol örgüsü arasında görüntü farklılığı olur. Bunu önlemek için çevirerek örersek daha güzel olacaktır. Model yapıyorum. Bu ilk ilmek içine trabzan yapıyor gibi bakın aldım. İlmek alıyorum, çıkarıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmekten tekrar 2 trabzanı topluyorum bakın. Gövdede yaptığımız modelin aynısını yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu kol altına yakın olduğu için burada 2 ilmek atlıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine model yapıyorum. Bakın modeli yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe model yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe model yapıyorum. Bu şekilde bakın modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kaldı. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe model yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum. Bu ilk yaptığım model ile ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Şeklini görelim. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir sırada 13 model var. İkinci model sırasındayız. Örgüyü çeviriyorum. İlmek kaydırması yaparak bu model ortasına geçiş yapıyorum bakın. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırması yapıyorum. 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırması yaptım. Model ortasında bulunan 2 zincirdeyim. 2 zincir yapıyorum. Modeli yapıyorum. Bakın ilk modeli modelin içine yaptım. Diğer model ortasına da model yapıyorum. Bu şekilde modelleri yapıyoruz. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son model ile ilk modeli ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın birleştirdiğimiz zaman görüntüsü böyle görünüyor arkadaşlar. Hiç fark edilmiyor. Örgüyü çeviriyorum. Model sırasına başlamak için bu 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırması yaparak geçiş yapıyorum. Modeli yap, 2 zincir yapıyorum, modeli yapıyorum. Diğer model ortasına da aynı şekilde modeli yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırması yaparak birleştirelim. Örgüyü çevirelim. Kolun örgüsünde modelleri bu şekilde devam edelim. Bakın bu kolun örgüsü gibi olacak arkadaşlar. Bu kolun örgüsünü kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra beyaz renk ile yaptım. Ondan sonra bakın renkli iplikleri kullandım. İsterseniz bu renkli ipliklere kadar 10 sırayı tamamlayalım. Renkli ipliğe geçişi birlikte yaparız. Kol örgüsünü beyaz renk iplik ile 10 sıra model sırası yaptım. Sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer kolda da aynı şekilde 10 sıra model yaptım. Bu renkli ipliğe geçiş yaptım. Burada da aynısını yapıyorum. Bakın sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. İpliği kesiyorum. Beyaz renk ipliği burada kesiyorum. Örgünün düz tarafından yaptım bakın bu son sırayı. Gri renk iplik ile örgünün ters tarafından model yapacağız. Şu şekilde örgünün ters tarafından bakın ipliği kestiğim bu modelim. Buradan gri renk ipliği bir defa bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Model yapıyorum. 2 zincir, aynı 2 zincirin üzerine bir model daha yapıyorum bakın. Diğer modelleri yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Gri renk iplik ile sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son model ile ilk modeli ilmek kaydırması yaparak bakın sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Beyaz renkteyim arkadaşlar. Bakın bu kolun aynısını yapıyorum. Beyaz renkli sıradayım. Bu modelin ortasından beyaz renkli iplik ile modeli başlıyorum.
Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırması yapıp birleştirelim. Ben sarı, beyaz, pembe renk olarak yaptım. Kolun örgüsünü tamamlayalım, gelelim. Kolun örgüsünde beyaz renkli iplikten sonra 3 rengi de kullanarak bakın ben kol örgüsünü tamamladım. Şimdi kol ucuna diğer kolda yaptığım gibi böyle pıtırcık modellerini yapıyorum. Etek ucunda yaptığımız bu modelin aynısı arkadaşlar. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. İlmek kaydırması yaparak model ortasına geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer model ortasına da aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne. 3 zincir. Sık iğne. Bakın. Bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz. Diğer model ortasına da sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Etek ucunda yaptığımızın aynısını arkadaşlar. Bakın bu kol ucuna yaptım. Buraya da yapalım. Bu şekilde pıtırcık modellerini yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Kolun örgüsünü bitirelim arkadaşlar. Hırkanın kol ucunu tamamladım. Her iki kolun örgüsünü bitirdim bakın arkadaşlar. Düğmelerini de diktim ben. Bu düğme biriti yaptığımız yerlerin tam karşısına gelen yerlere birer tane düğme diktim. Bakın şu şekilde 3 düğme biriti yapmıştım. Karşı tarafta karşısına gelen yere birer tane düğme diktim. Örgünün ters tarafının görüntüsü de böyle. Bakın. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yükseklik 20 santimetre. Buradan uç noktaya kadar olan yükseklik 32 santimetre. Kol boyunu da ölçelim. Bakın tam kol boyu 30 santimetre. Kol altı yüksekliğini ölçüyorum. Bakın kol altından yükseklikte 18 santimetre. Bu da 1 yaş bebek için çok güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Örgü kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek, örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. Sizler ile yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.